Merhaba arkadaşlar. Bu hafta dermaroller ile saç çıkarma konusuna devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili sizlerden gelen sorulara cevap vermek için bir içerik hazırladık. Konu içeriğinde dermaroller cihazını nasıl kullanacağım, nereden alacağım, nasıl temizleyeceğim, dermaroller uygulama sonrası gerçekten sonuç verir mi, dermaroller cihazını yüzüme sürersem, yanağıma uygularsam sakal çıkarır mı şeklinde gelen çok fazla soru var. Kadın veya erkek fark etmez, zayıflamış dökülen saçları dermaroller ile yeniden çıkarma işleminde nasıl uygulayacağımızı, nasıl kullanacağımızı anlatmaya çalıştım. Dermaroller ile saç çıkarma ve saç dolgunlaştırma işlemi nasıl yapılır? İsterseniz hiç beklemeden konuya direkt giriş yapalım ve soru cevap kısmına geçelim. Evde dermaroller saç uygulaması için iğne uzunluğu ne olmalıdır? Değerli arkadaşlar, saç için titanyum malzemeden 540 adet iğneye sahip olanını tercih etmelisiniz. Ağrı eşiğinize göre 0.50, 0.75, 1 milim iğne uzunluğunda dermaroller cihazları sizler için uygun olanıdır. Örneğin 0.50 ile başladınız ve yeterli gelmediğini düşünüyorsanız 0.75 ya da 1 milim iğne uzunluğunda olan dermaroller cihazı ile uygulamanıza devam edebilirsiniz. Yine soru kısmına geçiyoruz. Dermaroller ile sarımsak tedavisine başlamayı düşünüyorum. Merak ettiğim konu, dermaroller'ı kullanırken kanatacak kadar baskı uygulamasına gerek var mı? Ayrıca dermaroller'ı tam olarak nasıl kullanacağım? Cevap olarak dermaroller saç çıkarma işlemi uygulamasında cihaz üzerinde iğneli silindiri saç derisi üzerinde gezdirerek binlerce mikro deliklerin açılması şeklinde olur. Temiz saç derisine hafifçe bastırılarak yukarıdan aşağıya, sağdan sola doğru nazikçe ve oldukça basit bir şekilde el yöntemiyle ileri geri hareket ettirilerek 10 dakika boyunca bölgeye yıldız oluşturma mantığı ile dermaroller'ı uygulayabilirsiniz. Tekrar soru kısmına geçiyoruz. Dermaroller cihazını kullandıktan sonra kolonya ile temizlesek sorun olur mu? Ya da dermaroller uygulama sonrası cihazı nasıl temizlemeliyim? Dermaroller ile saç çıkarma işlemi uygulaması sonrası işiniz bittikten sonra cihazı tazyikli su altında 20-30 saniye tutun. Dermaroller'ın üzerinde olması muhtemel ölü deri ve benzeri kalıntılardan kurtulmak için doğru bir yol ve çözüm olacaktır. Daha sonra dermaroller'ı steril etmek için alkol, hidrojen peroksit ya da dezenfektan ile 80 derece kolonya gibi kozmetik market ürünleri ile steril edebilirsiniz ve kolayca temizleyebilirsiniz. Dermaroller uygulaması sonrası saçlar kaç saat sonra yıkanmalıdır? Dermaroller işlemi sonrasında saçlar en az 12, sonra 12-24 saat aralığında veya 24 saat yani bir gün sonra hafifçe ve nazikçe yıkanmalıdır. Yine soru kısmına geçiyoruz. Merhabalar, yaklaşık 2 ay önce saç ekimi yaptırdım. Dermaroller kullansam bir sorun olur mu? Ya da ne zaman kullanmalıyım? Dermaroller uygulamasını kafa derisine yapılan saç ekiminden sonraki 6. aydan itibaren kullanabilirsiniz. Yani saç ekiminden sonra en az 6 ay sürenin geçmiş olması gerekiyor. Yine soru kısmına geçiyoruz. Merhaba, uygulamayı eşim yaz ayında yapsa olur mu? Herhangi bir zararı var mı? 1 milim uzunluğunda iğne ve saç serumu aldık. Dermaroller'ı kaç günde bir yapılması uygun olur? Cevap olarak, yani bu daha çok iğne uzunluğu, yani 1 milim iğne, 0.75, 0.50 iğne uzunluğuyla alakalı bir durum biraz da. Yani bu ne demek? 1 milim iğne uzunluğunda dermaroller cihazına sahipseniz 10 günde bir kullanmanız sizin için ideal. Ama 1 milim iğne uzunluğu değil de 0.50 milim iğne uzunluğunda bir dermaroller cihazınız varsa haftada bir uygulamayı yapmalısınız. Yaz veya kış ayı fark etmez, dermaroller uygulamasını istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Fakat yazın yapıyorsanız mutlaka dermaroller uygulaması yaptığınız saçlı deriyi, yani başınızı şapka, bone ve benzeri ürünler ile korumalısınız. Soru kısmına geçiyoruz yine. Hocam, dermaroller'ın faydaları nelerdir? Cevap olarak, dermaroller saç köklerini uyararak derideki kan dolaşımını artırır. Saç derisini güçlendirir. Kaybedilen saçları geri kazanmaya yardımcı olur. Saçların uzanma sürecini hızlandırır. Saç telinin kalınlığını artırır. Dermaroller saç derisine uyarıcı ve saç köklerini tetikleyici işlev görmektedir. Dermaroller iğneleri sayesinde uygulanan bölgede masaj etkisi yaratır ve bu sayede uyuyan kökleri uyarır.
Dermaroller zayıflamış, dökülmeye başlamış, güçsüzleşmiş durumda olan saç tellerinin ve saç köklerinin güçlenmesini sağlamaya yardımcı olur ve yeniden saç oluşumunu destekler. Yine soru kısmına geçiyoruz. Hocam Bemix, Evigen ve Bepanthen ampullerini karıştırıp serum yerine kullanırsak faydası olur mu? Yoksa önerdiğiniz bir serum var mı? Dermaroller saç çıkarma uygulaması sırasında eczanelerden satın alabileceğiniz Bemix, Evigen ve Bepanthen ampullerini karıştırıp serum olarak kullanabilirsiniz. Soru kısmına geçiyoruz tekrar. Hocam maddi imkanı yetersiz olan biz keller için kendimiz hazırlayacağımız serumları yapabilir miyiz? İmkansız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Serumlar çok pahalı. Hocam lütfen bu soruma cevap verin hocam şeklinde bir yazı yazmış bize, soru sormuş arkadaşım. Evde saç için hazırlanan kürlerin sizlere faydası olmayacaktır. Saç kürleri daha çok var olan saçları korumak için ya da yıpranmış saçları onarmak içindir. Peki neden sarımsak? Sarımsaktaki vitamin ve mineraller saç sağlığı için oldukça önemlidir. Sarımsak saç sağlığı açısından oldukça faydalı olan sülfür açısından son derece zengindir. Sülfür saç üretimi için gerekli olan keratin de dahil birçok proteinin yapısal bir parçasıdır. Dermaroller saç çıkarma uygulaması sırasında sarımsağı ortadan keserek yağlı kısmını biraz baskı uygulayarak saçlı deriye yani başınıza sürebilirsiniz. Soru: hocam Dermaroller'u yüzüme uygularsam sakal çıkartır mı? Dermaroller ile sakal çıkarma işleminde 0,50 milim iğne uzunluğunda Dermaroller cihazı ile düzenli olarak uygulama yaptığınızda yüzünüzdeki kılların seyrek olduğu bölgede zaman içinde faydasını görebilirsiniz. Yine soru kısmına geçiyoruz. Dermaroller uygulamasından sonra kafa derisi kızarıyor. Bu normal mi? Dermaroller uygulaması sonrası saçlı derinin yani uygulama yaptığınız bölgenin kızarması geçici bir durum olmak ile beraber gayet normal bir durumdur. Hatta Dermaroller'u çok bastırarak uygularsanız biraz kan görebilirsiniz. Bu da yine normal ve geçici bir durumdur. Yine soru kısmına geçiyoruz. Dermaroller cihazını nereden satın alabiliriz? Nasıl tedarik edebiliriz? Değerli arkadaşlar, Dermaroller cihazını internetten, eczanelerden ve kozmetik marketlerden gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Yine başka bir soruya geçiyoruz. Hocam bu uygulamanın yani Dermaroller uygulamasının sinirlere zararı olmaz mı? Dermaroller bir cilt bakım cihazıdır ve üzerinde mikro boyutlarda çok sayıda iğne bulunur. Cihazın cilt yüzeyinde gezdirilmesiyle cildin üst katmanlarında kontrollü hasar oluşur. Ciltteki kolajen miktarını artırır. İğneler çok küçük boyutta olduğundan yalnızca cildin dış katmanlarına etki eder. Yani herhangi bir yan etkisi ya da zararı olmaz. Yine farklı bir soruya geçiyoruz. Sadece Dermaroller ve sarımsak yağı kullanarak seyrelmiş saçların eski haline gelmesi mümkün mü? Arkadaşlar, Dermaroller ile saç çıkarma işlemi ve uygulaması sonrası göz ile fark edilecek sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır. Yine bir başka soru, Dermaroller uygulamasında serumu ne zaman kullanacağız? Saçın az olduğu bölgeye Dermaroller ile uygulama yaptınız. Ara vermeden saç serumunu kullanarak masaj yöntemiyle uygulayınız. Veya sarımsak kullanıyorsanız eliniz ile gezdirerek deriye iyice yediriniz. Gerekiyorsa Dermaroller işlemine devam ederek uygulama anında birkaç kez bunu yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bir sonraki konumuz saçlarımız neden dökülür? Arkadaşlar, kanala abone olduktan sonra mesaj atarsanız sevinirim. Diğer yandan faydalı gördüğünüz içerikleri arkadaşlarınız ile paylaşırsanız katkıda bulunmuş olursunuz. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça anlam taşır ve değer kazanır.